İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezeceğiz. İlk bölümde sürpriz bir yerimiz var. Hadi gezelim. Bugün Nusretiye Camii'ndeyiz. Birçok kişinin gelip çok farkında olmadığı bir yerdeyiz. İstanbul'un önemli tarihi mekanlarından birindeyiz. İstanbul'da çıkan birçok yangından biri 8 Şubat 1823 günü başlamıştı. Buradan ta Dolmabahçe'ye kadar büyüyen bir yangındı. Burada eskiden bulunan top arabacıları kışlası ve camii de bu yangında yok olmuştu. Tahtta bulunan 2. Mahmut da buraya yeni bir cami yapılmasını emretti ve Nusretiye Camii'nin inşaatı böylelikle başlamış oldu. 8 Nisan 1826 günü ise caminin açılışı Sultan II. Mahmut tarafından yapıldı. Nasıl oldu? Deniz tarafından, ki o zamanlar Nusretiye Camii biraz daha denize yakındı. Şimdilerde 100-150 metre kadar içeride kalıyor. Saltanat Kaya ile deniz tarafından camiye gelip atıyla değerli kumaşların üstünden geçerek camiye giriş yaptı Sultan II. Mahmut. Topçu birliğini selamlayıp Yeniçerileri selamlamamasıysa birçok kişinin dikkatinden kaçmamıştı. Zaten birkaç ay sonra da Yeniçerileri tarihe karıştıracak adımları atmaya başlamıştı Sultan Mahmut. Nusret Arapça kökenli bir kelime. O zamanlar Yeniçeriler kaldırılınca insanlar Yeniçerilerin kaldırılması şerefine Nusretiye ismi verildiğini söylüyor. Ama öyle bir şey yok. Allah'ın yardımı anlamına gelen Nusretiye isminin verildiği tarih kaynaklarında geçmekte. Mimari ise Balyan ailesinden Kirkor Balyan Efendi'ydi. Ancak bazı kaynaklar 1822 yılında Ermenilerin arasında çıkan bir tartışma neticesinde Kirkor Balyan Efendi'nin Kayseri'ye sürüldüğünü söylüyor. Bu yüzden tam olarak buranın mimarının Kirkor Balyan olduğunu söylemek bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ama bilinen Kirkor Balyan Efendi buranın mimarı. Sultan Abdülaziz döneminde cami bazı tadilatlardan geçirilmiş. Burada avlusunu saran bir duvar varmış, yüksek duvarlar. Ancak Sultan Abdülaziz döneminde yapılan çalışmalar neticesinde bu duvar kaldırılmış. Yerine demir parmaklıklar yerleştirilmiş. 1956'da yapılan çalışmalarda ise bu meşhur İstanbul yenileme çalışmalarında ise bu parmaklıklar caminin orijinal parmaklığı zannedilip Sultan Mahmut Türbesi'ne götürülüp yan duvarlarına koyulmuş. Ancak öyle bir şey yoktu. Bu Abdülaziz döneminde yapılmıştı. Nusretiye Camii'ne dair ilginç bir anıysa Sultan Abdülhamit döneminde yaşanmış. 1901 yılında yaptırılan bir çeşme 1956 yılında yine aynı dönemde yani 1956 yılında yapılan çalışmalarda Maçka'ya İstanbul Teknik Üniversitesi'nin karşısına yerleştirilmiş. Maçka Parkı'nın orada kendisini görebilirsiniz. Nusretiye Camii'ni ilk bölümünde sizlere anlatmaya çalıştık programımızın. Bu taraflara geldiğinizde, camiyi gördüğünüzde bu bilgilerden faydalanıp insanlara hava atabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.